Gördüğünüz gibi yine mutfaktayım. Bugün Alman tatlısı falan yok. Bugün benim en sevdiğim, hakikaten yiyenlerin de çok beğendiği ıspanaklı böreğim var. Yıllardır yapıyorum. Beni tanıyanlar çok iyi biliyorlar ki gerçekten benim ıspanaklı böreğim muhteşem oluyor. Ve bu tarifi sizinle paylaşmak istedim. Dilerseniz bu böreği yaptıktan sonra hiç pişirmeden bir gece önceden buzdolabında bekletebilirsiniz. Çıtır çıtır olur. Dilerseniz pişirdikten sonra dondurucuya atabilirsiniz. Hiç lezzeti bozulmaz. Ya gerçekten çok muhteşem bir börek. O yüzden hemen böyle zaman kaybetmeden bence hemen başlayalım. Malzemeleri veriyorum. 1 kilo ıspanak. Ben daha önceden yıkadım, doğradım, sirkeli suda beklettim ve karşınıza çıkardım. Şöyle çok ince ince olmamakla beraber şu kalınlıkta doğrayabilirsiniz. 2 adet yumurta, 1 adet küp küp doğranmış soğan. Yalnız soğanın benim büyük boydu. Ona dikkat ederseniz ben mutlu olurum. 1 adet kabartma tozu, dilediğiniz kadar tuz, 2 su bardağı yoğurt. Ben taze yoğurt değil, süzme yoğurt kullanıyorum. O yüzden biraz sulandırdım. Daha sonra su ilave edeceğiz. Fakat ne kadar koyacağım bilmiyorum. Az sonra beraber ölçüsüne bakacağız. 1 kilo hazır yufkamız var. Zeytinyağı. Zeytinyağını da göz kararıyla koyuyorum. Ayrıca 250 gram lor peyniri kullanıyorum. Ben bu aslında 500 gramlık bir lor peyniriydi. Dün yarısını kullandım. Bugün de diğer yarısını böreğimde kullanmaya karar verdim. Dilerseniz siz daha çok peynirli olsun derseniz daha fazla da lor peyniri kullanabilirsiniz. Ben çok fazla lor peynirini bu böreğin içerisinde beğenmiyorum. Göz kararı ile zeytinyağımı koyuyorum. Ben biraz bolca koyacağım. Şimdi soğanımı ilave edeceğim. Fakat az önce unutmuşum. Ben 2 diş de sarımsak ilave ediyorum. Siz de dilerseniz sarımsak ekleyebilirsiniz. Soğanlarımı çok fazla öldürmeden tuz atacağım ve ıspanağımı ilave edeceğim. Ispanağım tencereme fazla geldiği için şimdi birazcık bu ıspanağın sönmesini bekleyeceğim. Daha sonra da kalan ıspanağımı ilave edeceğim. Isının, tuzun ve yağın etkisiyle ıspanağım biraz söndü. Şimdi kalan ıspanağı da ilave ediyorum.
Şimdi de yumuşaması için biraz altını kısıp şöyle 5 dakika kadar bekleteceğim. Ispanağım dilediğim kıvama geldi. Şimdi lor peynirini ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bir dakikalık bir sürede bu kıvama geldi. Şimdi hemen altını kapatıp devam ediyorum. Şimdi böreğimizin harcını hazırlıyoruz. 2 adet yumurtamı kırdım. Yoğurtlarımı ilave ediyorum. Yine göz kararına göre sıvı yağ koyacağım ama dilerseniz şöyle şu su bardağımla size ne kadar koyduğumu göstereyim. Sanırım şu kadar yeterli olacak. Kabartma tuzumuz. Ve üzerine yine suyumu ilave ediyorum. Oldukça sıvı bir karışım hazırlıyorum. Fırın tepsimi sıvı yağ ile hemen yağlıyorum. İki kat yufkamı kenarları daha sonra kapakçık olmak üzere dışarıda bırakarak yerleştiriyorum tepsime. Ve şimdi harcımdan biraz dökerek fırça ile yufkaları ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça bol bol döktüm. Şimdi ikinci kat yufkamı sadece tepsinin ortasına gelecek şekilde yerleştireceğim. Yufkam problemli çıktı. Taze olmasına rağmen böyle bir şey yaşadım. Artık geri gitme şansım da olmadığı için hemen parça parça da olsa böreğimi tamir edip yine de böreğimi yapacağım. Şimdi üçüncü kattan sonra ıspanağımı üzerine boca ediyorum. Ve ıspanağımın kalan suyuyla birlikte hiç çekinmeden döküyorum. Ve ıspanağımı eşit şekilde yayacağım. Yani yufka gerçekten tuttuğum yerde elimde kalıyor. Ben 2 tane markete gitmiştim. Fişini kaybettim. Fişini kaybetmemiş olsaydım bu yufkayı kesinlikle geriye götürürdüm. Yani tazecik yufka da
Son kullanma tarihi ne? 2 gün var, düşünün. Aramadığım yer kalmadı, bulamadım. Bunu da size iletmek tabii ki istemiyorum. Artık parça parça yapıyorum. Siz bütün bir şekilde yapacaksınız. Gerçi birçoğunuz biliyordur ama belki benim gibi böyle mağdur durumda kalan, bilmeyen gençler varsa onlara da fikir olabilir belki. Yufka hakikaten elimde kalıyor. Neyse, zorlansak da artık bunu böyle bu şekilde yapacağım. Şimdi tekrar üzerine harç döküyorum. Ve fırçayla her yerine yediriyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede ısıtmaya başladım. Son katını. Büzüştürerek koyacağım. Ve kapakçıklarını kapatıyorum. Şimdi böreğimi son harcını dökmeden önce dilimliyorum. Daha sonra fırında 1 saat boyunca 180 dereceli ısıda pişireceğim. 1 saat sonra da takriben işte bir 20 dakika kadar da 150 derecede pişirmeye devam edeceğim. Çünkü piştiğinden emin olmak istiyorum. Siz yine de kendi fırınlarınızda kontrollü davranın. Çünkü biliyorsunuz her fırının kendine özgü bir karakteri var. Ben çok fazla kenar sevmediğim için kenarlarını incecik bırakıyorum. Bunu da benim büyük kızım çok seviyor. Yani kenarlarını. Dolayısıyla oraları çok ince bir şekilde kesiyorum. Tabii siz dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Burayı da yine işte kenarının az kalması için burayı da kesiyorum. Bir tane maydanozumuz çıktı. Şöyle döndürüp tekrar kesiyorum. Pişmeden önce kesiyoruz ki piştikten sonra rahat kesilsin. Yoksa piştikten sonra kesmemiz inanılmaz zor olur. Yani böreğin bu aşamaya gelmesi beni gerçekten mutlu etti. Çünkü yufkam, bilmiyorum nemli mi paketlediler ya da nasıl oldu. Ki günlük geliyor marketlere biliyorsunuz. Tazecik yufka. Neden böyle oldu ben de anlamadım. Bir defa daha gelmişti böyle bir şey başıma benim. Her neyse. Şimdi geri kalan bunca harcı üzerine döküyorum. Bol bol, hatta yufkam altında yüzecek kadar bol dökeceğim. Malzemelerin arasını belirtmedim. Fakat dilerseniz üzerine çörek otu ya da susam tabii ki ekebilirsiniz. Hiçbir şey de ekmeyebilirsiniz.
Ben şimdi biraz çörek otu ekeceğim. Çünkü çörek otunu biz daha önce de belirtmiştim. Çok seviyoruz. Arkadaşlar, hakikaten şu böreğin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Neden diyeceksiniz? Benim daha önce de bu başıma geldi. Yine nereden aldım hatırlamıyorum ama yufka aldım. Günlük yufkalar, zaten biliyorsunuz hep günlük satılıyor bunlar. Bir gün sonra kullanılamıyor. Dolayısıyla o dönemde de başıma gelmişti. Tekrar aynı şeyi yaşadım. İşin kötüsü fişi de bulamadım. Çünkü 2 tane markete gittim. Asla böyle fişleri atmak adetim değildir ama sanırım orada unuttum. Yani hak iddia edemeyecektim. Ama günlük yufka, yeni gelmiş yufka, tazecik yufka, zaten elinizle dokununca bunu hissediyorsunuz. Ama ambalajın içine nemlendi mi? Ne oldu? Ben de algılayamadım. Gerçekten. Tuttuğum yerden kaldı elimde. Tuttuğum yerden kaldı. Yok bu olmadı. Bozuk olsa anlayacağım, atarım çöpe. O apayrı bir durum ama tazecik yufka, elbette ben de onu değerlendirmek istedim. Yani Allah'ın nimeti, kesinlikle ben bunu atmazdım. Dolayısıyla bu da size tesadüf etti. Aslında bir yönden belki iyi oldu. Belki bilmeyenler vardır. Yeni evli çiftler ya da genç kızlarımız, değil mi? Belki onlara da fikir olur. Bu şekilde yufkalarını onlar da kullanabilirler. Neyse. Manava kadar gittim daha sonrasında. Geldim, ne gördüm biliyor musunuz? Tepsinin yarısı bitmiş. Gerçekten tepsinin yarısını çocuklar yemişler. Maşallah. Kalan bu. Yok, biraz daha var ama ben böyle bir taban içerisine aldım. Tadına baktım ben. Tadı gerçekten çok güzel. Şimdi bunu ya peçeteyle elimle yemem gerekiyor ya da çatal bıçak kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla karşınızda bugün tadımını yapamayacağım. Ama tadı muhteşem. Çünkü ben de yedim. Zaten biliyorum, gerçekten çok güzel olmuş. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.